Herkese merhaba sevgili dostlar, kıymetli arkadaşlarım, çok değerli dostlarım. Beni izleyen şu an ekranların başına gelen, telefonlarını açan herkese hoş geldiniz diyeceğim. İyi bir hafta diliyorum hepimize. Evet, 3 Mart haftasına giriyoruz. 3 ve 9 Mart haftasından bahsedeceğim size biraz. Umarım iyi bir haftayı geçiririz hepimiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki birçoğunuz biliyor. Venüs 2 yılda bir retro yapıyor ve şu an pazartesi itibariyle Venüs Koç burcunda retro yapmaya tam hız olarak başlıyor. Herkese güzel bir Venüs retrosu diliyorum. Çok korkunç bir tablo olmayacak. Öyle düşünmeyin. Bazılarımıza çok iyi fırsatlar da verecek hatta diyebilirim. Özellikle bu Venüs retrosu pazartesiden itibaren başlıyor. Bir takım sorunları çözecek arkadaşlar. Mesela ailevi sorunları çözecek. İşte aile içindeki konuları, eskileri açacak muhakkak. Muhakkak bazı konular açılacak. Tekrar konuşulacak. Mutsuzluk ya da kalp kırıklığı, işte gönlümüze çok dokunmuş şeyler varsa geçmişte, ki Venüs retro olanlarda genellikle bu da vardır. Bu da sevgiyi yanlış anlama aslında ifadesi olarak kullanıyoruz biz Venüs'ün retrolarını. Dolayısıyla buralarda bazı anlaşmalar da olacak. İşte mesela emlakla ilgili konularda olacak daha çok. Aidiyet duygusuyla ilgili çok fazla olacak. Çünkü arkadaşlar pazartesi günü itibariyle bakın bu hafta gökyüzünde neler var biliyor musunuz? Merkür, iletişim gezegeni, düşünce, kendimizi ifade etme gezegenimiz de pazartesi günü Koç burcuna geçiyor. Saat 14 itibariyle diyeyim ben size. Bu arada pazartesi günü arkadaşlar ay boşlukta başlayacağız haftaya. Saat söylüyorum. Saat 13.36'ya kadar ay boşlukta. O saatten sonra ay Boğa burcuna geçecek ve hareketlilik öğleden sonra, yani işlerinizi öğleden sonra daha iyi gelişmeler ya da daha akıcı gelişmeler olarak planlayın, öyle düşünün. Diğer söyleyeceğim ay Boğa burcuna geçeceği için tabii ki Venüs retrosunun etkilerini en güçlü yaşayacağımız an olacak. Çünkü burada Merkür Koç burcuna geçtiği andan itibaren bakın Merkür Koç burcunda kendini ifade etmekte inanılmaz aceleci, inanılmaz sabırsız ve dürtüseldir. Dolayısıyla düşündüklerimizi hemen hayata geçirmek, hemen duyurmak, hemen anlatmak gibi böyle bir panik içinde olacağız. O yüzden pazartesi günü öğleden saat 14 itibariyle beklediğin haberler, konuşmak istediğin kim varsa, unutmayın Venüs retro, ve para işleriniz varsa salı, çarşamba günleri de, çünkü ay Boğa burcunda olacak, Venüs tarafından yönetiliyor. Bakın arka planda içinizi kemiren ne varsa, özellikle ilişkiler, parasal konularda bazı durumlarınız varsa, ödemeleriniz varsa, bir yerden para bekliyorsanız bunları özellikle bilhassa salı günü gelir. Çünkü salı günü hem ay Boğa burcunda hem de ayın çok güzel açıları var arkadaşlar. O yüzden hem parasal konularda hem maddi manevi güvenlik konularında, işte harcamalarda bilhassa değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Satürn'le de güzel bir etkileşim var. Eski sevgilinden haber alabilirsin. Bazı barışma adımları gelebilir. Böyle de düşünün. Haftanın hemen ortasına geldiğimizde ise bakın haftada çok ay boşlukta zamanlarımız olmayacak. Bu arada yine saat 15:39'a kadar, 40'a kadar diyelim, ay Boğa burcunda olacak ve çarşamba günü de bu haftanın en verimli günlerinden bir tanesi. Hafta böyle gerçekten iyi geliyor aslında bize. Çok büyük sarsıcı ya da zor şeyler yok, etkiler yok haftada. Mesela hem salı hem çarşamba günü parasal konularda bence mutlu edecek gelişmeler söz konusu olabilir. Tıkanmış bazı konularda haberler alacağız. Özellikle çarşamba güne kadar. Merkür Plüto arasında bir seksil oluşuyor. Önemli konuları konuşmak için mutlaka değerlendirin. Çarşamba günü. Ayın Merkür'le özellikle akşam saatlerinde harika bir açısı var. Yine çünkü İkizler Burcu'na geçecek ay. Çarşamba öğleden sonra Perşembe ve Cuma akşam saatlerine kadar haftanın en çok iletişim kuracağımız zaman dilimi. Düşündüklerimizi direkt harekete geçiyoruz. Özellikle çarşamba saat 15 itibariyle Cuma günü akşam saat 7:30'a kadar
Mesela bir karar verdin, açıklayabilirsin. Bir alışveriş için kullanabilirsin. Merkür ilk burçta, yani Koç burcunda ve Ay Merkür açıları da var. Güzel açılar olacak. İkizler burcu demek iletişim demek. Özellikle yakınlarımızla çok bilgi trafiği içerisinde olabiliriz. Bir kısa seyahat planınız varsa, bir yere gitmeye niyet ediyorsanız bunu yapabilirsiniz. Çok da olumlu gelişmeler olabilir. Mesela Perşembe günü Ay İkizler Burcu'nda ve öğle saatlerinde aslında Jüpiter'le de kavuşuyor. Sabah saatlerinde Venüs'te etkisi var. Bazı bilgi, iletişim, teknolojiyle ilgili gündemler, ondan sonra yakınlarımızla olan iletişimlerimiz, herhangi bir yere başvuru anlamında kesinlikle çok güzel bir gün kullanın. Ama Ay Güneş karesi olacak. Akşam 6-7 sıralarında önemli konuşmaları akşam saatine denk getirmeyin. Mesela Cuma günü yine Ay İkizler Burcu'nda ve yine aslında çok güzel etkileri var. Bir tek biraz Neptünsel etkiler var. Akşam saat 17 sıralarında biraz konuşulanlar, söylenen sözlerde biraz eksiklik olabilir, yanlışlık olabilir, biraz hayalperest olabiliriz, biraz kanma ya da aldanma durumları olabilir. Şimdi önemli kısım ne biliyor musunuz? Cumartesi, pazar. Çünkü cumartesi, pazar çok daha duygu seviyesinin çok güçlendiği günler olacak arkadaşlar. Ailemizi ilgilendiren, evimizi ilgilendiren, yakınlarımızı ilgilendiren özellikle gündemler bizimle birlikte olacak. Bu konular konuşulacak ama güzel de bir etki var. Bakın, motivasyon anlamında harika bir hafta. Çünkü Ay, Mars, Güneş, Mars ve Satürn, Mars bir araya böyle üçgen olarak yapıyor ve Satürn de Güneş'e yakın. Aslında önemli konuların bazı anahtar çözüm yollarını bulabilirsiniz ki bu daha çok hafta sonu gözüküyor. Beklediğiniz bir mesela gayrimenkul gelişmesi olabilir. Kentsel dönüşümle ilgili bir gelişme bekliyorsanız, anne baba ile ilgili bir sağlık sorunu vardır. Daha duygu ve hislerinizi kontrol etmekte zorlanacaksınız. Bunları pazar gününe bırakın. Mesela pazar günü hakikaten haftanın yine en belki zor günü cumartesi. Ama yine de çok zor demeyelim. Çünkü Güneş Mars üçgeni var. Motivasyon harika gerçekten. Çünkü Merkür artık uça geçti. O balık bizi çok yordu. Tüm gezegenlerin balık burcunda oluşu. Biraz demoralize olduk. Balık biliyorsunuz biraz daha karamsar bir tablo çizebiliyor, zaman zaman daha melankolik yapıyor, bizi diplere düşürüyor ama bu hafta enerji full yükseliyor çünkü gökyüzünde ateş elementi de çok fazla yükselmiş durumda arkadaşlar. Bilhassa pazar günü ben çok önemli görüyorum pazar gününü. Mesela sürpriz haberler gelebilir. İşle ilgili bağlantılarınızı güçlendirebilirsiniz. Sevgilinizle mesela bir durumunuz varsa bunu geliştirebilir, konuşabilirsiniz. Finansal konulardan ziyade aslında kalacak yerle ilgili, mekanlarla ilgili, işte ev kiralayabilirsin, emlak işlerini diğer şekilde çözebilirsin, ev sahibinle anlaşabilirsin, kira sorunun varsa, anlaşmazlığın varsa aslında bu hafta bunların hepsini yapacak fırsatlar. Bakın, Venüs retrosu aslında o kadar da kötü değilmiş, değil mi? Bazı fırsatlar da verecek gerçekten. Yani hafta boyunca bence enerjimizi çok güzel, potansiyelimizi yukarıya çıkaracak enerjiler var. Bir de arkadaşlar, bu hafta en çok kim etki alır biliyor musunuz? Bu hafta bir kere şimdi gökyüzü yükseliyor. Ateş elementi yükseldikçe bizim motivasyonumuz yükseliyor. Koçlar. Öncü burçlar. Bir kere şunlar kurtuldu. Önce onu söyleyeyim. İkizler, yay burçları, balık burçları daha rahat bir haftaya giriyor. Efendim, koç burçları, oğlaklar, teraziler ve yengeç burçları için özellikle hafta sonu çok önemli olacak. Sabit grup burçları sayacağım. Akrepler, boğalar, aslan burçları ve kova burçları. Pazartesi öğleden sonra çarşamba gününe kadar sizin için çok önemli olacak. Gerçekten sürpriz gelişmeler de olacak beklenen finansal durumlarla ilgili. Bunu da unutmayın. Ve bu Mart ayının mesela şu anda söylemem gereken, bir dakika arkadaşlar, önemli bir şey daha var. Başaklar. Başakların çok önemli bir süreçleri
şu an devam ediyor. Çünkü yavaş yavaş hafta sonu itibariyle 14 Mart ay tutulması ve dolunayın etkisine doğru gidiyor olacağız. O yüzden Başaklar da özellikle mesela hem Başaklar hem Oğlaklar için söylüyorum ben bunu. Mesela Pazartesi öğleden sonra Salı ve Çarşamba gününü çok olumlu işlerde, böyle anlaşmalarda kullanabilirler. Hatta Başak burçlarının ben şunu söyleyeceğim, parasal konularda hızlı gelişmeleri olabilir diyebilirim. Genel anlamıyla aslında gökyüzü iyi. Hemen hemen herkese de güzel böyle haberler getiriyor. Bakın arkadaşlar, tüm burçları hiçbir burcu ayırmadan söylüyorum. Koçtan başlayarak Balık burcuna kadar bu hafta büyütmek istediğiniz hem konuları, başarmak istediğiniz ya da sonlandırmak istediğiniz, bakın. Çünkü 14 Mart sonlanmalarla ilişkilidir. Ama bu sonlanmalar kötü sonlanmalar değil arkadaşlar. Bunlar aslında çok uzun zamandır gündemimizde olan, şu an belki hatırlayamıyorsunuz ama bunlar bu hafta gelecek gündemimize, konuları sonlandırmaya gelecek. Ve bu bizim önümüzü açacak bir süreç olacak sevgili dostlar. Evet, güzel bir hafta diliyorum. Ve Mart ayı genel analizlerini de herhalde Salı günü size yayınlayacağım. Bu hafta Boğalar, İkizler, Yengeç burçları sizin için çok önemli bir hafta. İyi kullanın efendim. Ve diğer saydığım burçların da analizlerini zaten söylemiş bulundum. Sevgili arkadaşlar, doğum haritanıza baktırmak istiyorsanız, bir danışmanlık almak istiyorsanız soru astrolojisinden faydalanabilirsiniz. Şuradaki telefon numarasından her zaman bana ulaşabilirsiniz diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.